Tatlı krizi bir kişinin enerjiyi bulamamasının verdiği yanıttır. Göbek var, yağlar var. Nedir bu ya? Neden ben bu enerji kaynaklarını kullanabilir değilim de dışarıdan bir enerji kaynağına ihtiyaç duydum? Bu arkadaş kilo vermeye çalışıyor. Ya senin kilo vermen için önce bir enflamasyon dindirmen gerekiyor. Yani tatlı krizlerinin arkasındaki sebep aslında biyolojinin yolaklarının tıkanıklığının en bariz belirtisidir. Bu cümlemi lütfen altın harflerle yazın bir kenara. İnsanoğlu bu ürünü doğru yönettiğinde güçlü bir antioksidan zenginliğine kavuşur. Tatlı isteği nasıl mı kontrol edilir? Tatlı krizi bir kişinin enerjiyi bulamamasının verdiği yanıttır. Yani vücut bulabilseydi, enerji kaynaklarına ulaşabilseydi durup dururken tatlı krizine girer mi? Hiç gördünüz mü böyle? Yani bir insanı yani gayet tokken yemek yemiş, şey yapmış, arkasından tatlı kriz. Bak tatlı iştah demiyorum. Karıştırmayın birbirine. Biz böyle yorumlarda da bu konuları buluşmayalım. Yani yorumlarda şunu söyleyin bana. Krizden bahsediyorsanız kriz bambaşka bir olaydır. Yani elin titremesi düzeyinde, insanın alıkoyamayacağı şekilde tatlı iştahı, böyle tatlı arayışı bir enerji talebidir arkadaşlar. Kendinizi lütfen düşünsenize. Siz hayatta paraya nasıl böyle acil bir ihtiyaç hissedersiniz ya? Acil bir ya. Alo benim şu paraya ihtiyacım var dersiniz. Alo teyze, amca, halaoğlu kimden ne alabilirsin değil mi? Çünkü niye? Acil bir finans ihtiyacınız var. Bu durumun bedendeki adıdır. Yani biyoloji kendi enerjisini temin edebilmekle ilgili çözümleri bulamamış. Halbuki göbek var, yağlar var. Nedir bu ya? Neden ben bu enerji kaynaklarını kullanabilir değilim de dışarıdan bir enerji kaynağına ihtiyaç duydum? Çünkü arkadaşlar anlarsınız, anlamazsınız. Anlamak kime nasip olur bilemem. Okside olmuş gıdaların, bıraktığı yağların çözülmesi zordur. Yani biyoloji temel bazı yasalarla çalışıyor. Siz nasıl ki böyle okside olmuş yağları düşünün, okside olmuş yemekleri düşünün, GDO'lu gıdaları düşünün. Bunların depo hallerini çözmekle çok gerçek besinin, canlı bir besinin, okside olmamış bir gıdanın, yani kavrulmuş bir kabak çekirdeğiyle kavrulmamış bir kabak çekirdeğinin oluşturduğu göbek aynı hızda çözülmez. Bunu bir kere unutun. O göbek nasıl oluşmuşsa o şekilde de çözünür. Yani okside olmuşsa onun bir antioksidan desteğiyle çözülmesi gerekiyor. Yoksa onu kolay kolay oradan sökeceksin, mitokondriye taşıyacaksın, sana çalışacak. Böyle bir beklentinin içinde durup bekleme. Senin önce vücudun yolaklarını açman lazım. Vücuttaki savaşı durduruyor olman lazım. Çünkü bu tür beslenenlerin vücutlarında bir enflamasyon markerları saldırısı vardır. Yani her taraf interleukinlerle dolu, her taraf sitokinlerle dolu, her taraf kompleman faktörlerin aktivasyonuyla baş başa kalmışken sen bunların içinden gideceksin. Bu enflamasyon dediğimiz savaş halinin içinden bedenin yağlarını söküp alacaksın, mitokondriye taşıyacaksın. Yol yok ki getiresin arkadaşım. Bu enflamasyonun ne olduğunu anlayın. Adamın suratına bakıyorsunuz, bir flash hali. Bakıyorsunuz zaten her taraf mast hücre aktivasyonuyla dop dolu. Cildine dokunuyorsunuz zaten her taraftan sıçrıyor. Bir enflamasyon var. Bu arkadaş kilo vermeye çalışıyor. Ya senin kilo vermen için önce bir enflamasyon dindirmen gerekiyor. Yani tatlı krizlerinin arkasındaki sebep aslında biyolojinin yolaklarının tıkanıklığının en bariz belirtisidir. Bu cümlemi lütfen altın harflerle yazın bir kenara. Biyoloji tatlı krizlerine sık sık giriyorsa enerjisel, parasal, finansal sorunlar yaşayan şirket gibidir. Çünkü kendi öz kaynaklarını kullanamıyor. Var da kullanamıyor. Çünkü var biliyoruz yani. Olmayanlarınkinin zaten çözümü başka. Ona ye gitsin deriz. Ama var da kullanamıyorsa o zaman bu konuyu basite alma deriz.
Tatlı isteği nasıl kontrol edilir? Tatlı isteği nasıl mı kontrol edilir? Tatlı isteği çok böyle suçlanan bir duygu olmaktan kurtarmayı tercih ederim önce. Yani tatlı isteğini doğal karşılamayı öğreneceğiz. Yani bu tatlı isteğiniz var diye kendinizi suçlamadan bunu güzelce bu isteğe doğru yanıtlar verin. Mesela hurma bir tatlı değil midir? İncir de bir tatlı değil midir? Kayısı bir tatlı değil midir? Çikolata bir tatlı değil midir? Bunlar doğru yanıtlardır. İyi de bir tatlıdır. Yani bu tatlıların doğru bir şekilde yanıtlayın. Ben bazen yoğurdun içine kendi evde yaptığım reçeli koyup yiyorum. Bazıları bana diyor ki reçel. Ya bu reçelde bir problem yok. Bu reçelde problem yok. Problem ben reçeli regüle edemezsem var. Yani şekeri regüle etme ihtiyacım var. Yani koymuşum bir tabağın içine bir kaşık reçel. Burada bu yoğurt o reçeli tutmayacak da ne işe yarayacak? Gayet güzel tutacak, gayet güzel dengeleyecek, hiçbir problem olmaz. Tahin bir tabağın içine koymuşum çay kaşığı bal ya da koymuşum reçel ya da koymuşum incir böyle doğramışım. Aman Allah'ım nasıl lezzetli, nasıl güzel. Al tatlı krizi dediğin şey ne ki ya? İşte bu. Yanıt güzel, kendi güzel, duygu da güzel. Tatlı krizlerini seviyorum. Meyve şekeri zararlı mı? Meyve şekeri zararlı mı? Meyve şekeri dediğiniz şey meyvenin kendi şekerinden bahsediyorsanız buna zararlı demek son derece tehlikeli bir ifade olur. Çünkü bizim meyvelerin tatlılığını doğru yönetmekle ilgili bir sorunumuz var. Buna zararlı denmez. Onu alıp da 3 tane 5 tane incir yiyip yanına hiç fındık, fıstık, badem yemezseniz, yanına yoğurt yemezseniz, yanına keçi sütü içmezseniz, yanına bir ayran içmezseniz o zaman bu inciri yönetemezsiniz. Bu incir size sıkıntı yapar. Yanınıza alsanız bir karpuz, karpuzun yanına biraz zeytin yemezseniz, karpuzun yanına biraz ceviz yemezseniz, karpuzun şekerini yönetemezsiniz. Yani zararlı olan meyve şekeri değil. Zararlı olan senin bu meyve şekerini dengelemedeki sorunların. Ama mesela çok az miktarda bir dilim karpuz yedin, bir avuç kiraz yedin, bir avuç işte şeftali yedin diyelim. Bunun bir zararını konuşmak çok da doğru değil arkadaşlar. İnsan biyolojisine, yeryüzünde onu müstesna tutarak yaratılmış bir besin grubundan bahsediyoruz. Yani neredeyse hiçbir hayvan, neredeyse diyorum, yiyen ender hayvanlar var ama neredeyse hiçbir hayvan tatlı meyveleri yiyemez. Yediklerinde gözleriyle ilgili problemler yaşarlar. Ama insanoğlu bu ürünü doğru yönettiğinde güçlü bir antioksidan zenginliğine kavuşur.